Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere İtalyanların meşhur cantuccini kurabiyesini yapacağım. Bademli cantuccini görünüşünü görüyorsunuz. Muazzam bir lezzet. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 125 gram eritilmiş tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Tereyağı ocakta eritin ama kaynar olmasın, hafif ılık olmasını tavsiye ederim. 1 su bardağı şekerimizi ilave edelim. 2 paket vanilya şekeri. Biliyorsunuz ben ev yapımı kullandığım için kavanozdan alıyorum. Tarifini kanalımda vermiştim. Aşağıda linkini ekliyorum. 2 paket vanilya şekeri ekledik. 1 tane portakalın komple kabuğunu rendeleyelim. Portakalı daha önceden sirkeli karbonatlı suda bekletmeyi unutmayın lütfen. Hepsini şimdi tel çırpacağımızla güzelce karıştırıyoruz. Bakın ben yine tel çırpacak dedim. Tel çırpıcı demeliymişim. Neyse, idare edin artık. İyice karıştırıyorum. Şöyle şeker, tereyağı hepsi biraz bağlanıyor. Bu aşamada 2 tane yumurtamızı ilave edelim. Tekrar güzelce karıştıralım. Yumurtayı ekleyince şöyle hafif köpük köpük oluyor. Onu güzelce karıştırmanız, bakın tamamen bütün malzemeler bağlanmış olsun. Tarifimizde 1 paket değil de 1 tatlı kaşığı kabartma tozu kullanacağız sevgili arkadaşlarım. Fazlasıyla yeterli. Lütfen bir paket ekleyeyim demeyin. 1 tatlı kaşığı yeterli. Kabartma tozunu ekledik. Yine çok seri bir şekilde karıştıralım. Kabartma tozu her tarafa ulaşmış olsun. Ve unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bende toplam un miktarı 3 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığıydı. Yani 3-3,5 su bardağı maksimum un gerekli. Lütfen dikkatli ekleyin. Yumurtanızın büyüklüğü un miktarını etkileyecektir. Şöyle kabaca bir kaşıkla toparladım. Tekrar biraz un takviyesi yapıp kurabiyenin hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık bir 2-3 dakikada zaten görmüş olduğunuz kıvamı alıyor. Ele yapışmayan, orta yumuşaklıkta şahane bir kurabiye hamuru. Bademli yapacağımız için sevgili arkadaşlarım, bu aşamada şöyle size bir yumuşaklığını göstereyim. Bakın. Çok sert olmasın, çalışmanız zor olur. 1 su bardağı çiğ badem, yani tuzsuz bademimizi bu aşamada ekleyelim ve karıştıralım. Hatta yarım su bardağı da ekleyebilirsiniz, sorun yok. Hatta bademsiz de yapabilirsiniz, yine sorun yok. Yani illa badem olacak diye bir şey yok. Fındık ekleyin, ceviz ekleyin, Antep fıstığı ekleyin birazcık. Sade yapın, hiç fark etmez. Yani illa badem olacak diye bir şey yok sevgili arkadaşlarım. Çünkü İtalya'da da cantuccini'nin sadesinden tutun birçok varyasyonu var. Ben bugün bademli yapıyorum. Hani tarifin orijinali olsun diye. Ama badem yoksa da evde hiç sorun değil. Allah'ın izniyle hamurumuz çok lezzetli ve çok sağlam. Şimdi hamuru 3 eşit parçaya bölüyorum. Badem eklediğimiz için biraz o bademleri araya saklayarak şekil vermemiz bizi bir tık uğraştırabilir. Ama bunun özelliği bu. Şöyle bademler baktınız ki çok dışına çıkıyor. Elinizle onu aşağı doğru ittirin. Dışında kalmasın. Sonra keserken çatlayıp düşerler. Yine elimle sağını solunu biraz düzeltiyorum. 3 eşit parçaya böldüğüm hamurdan ilk silindirimizi yaptık. Daha önce yağlı kağıt serip hazırladığım tepsi orada görüyorsunuz. Hemen tepsiye aldım. İkinci hamuru da aynı şekilde yapıyorum. Bu arada hemen baktım ikinci hamur küçük olmuş. Biraz öbüründen alıp öbürüne ekledim. Az önce belirttiğim gibi sevgili izleyicilerim, atlayanlar olduysa badem eklemek zorunda değilsiniz. Bademiniz yoksa ceviz olur, fındık olur, Antep fıstığı olur ve hiçbir şey mi yok? Sade de yapabilirsiniz. Hatta bence sade ile çalışması daha kolay. Kesmesi kolay çünkü. Bademliği biraz kesmek piştikten sonra çok keskin bir bıçak gerekli ve biraz dikkat gerekli. Ve 3. parçayı da elimle sertçe bir şey yoğuruyorum. Bademler iyice arasına saklansın diye şekil veriyorum ve tepsiye alıyorum. Aslında bunu daha önce gittiğim bir eğitimde bademler ıslatsak daha mı kolay kesilir diye bir konuşma geçmişti. Onu hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü bademler ıslanınca pişerken de yerken de kıtır kıtır olmuyor. Olmuyor, tavsiye etmiyorum yani. Onu da hemen arada belirteyim. 3 tane cantuccini hamurumuzu ilk aşamasını bitirdik ve hazırladık. Şimdi fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 30 dakika pişmeye gönderelim.
Bakın sevgili arkadaşlarım, 30 dakikanın sonunda bir tatlı kaşığı kabartma tozu eklememize rağmen ne kadar muazzam bir şekilde çatladı. Yani ne kadar yeterli geldiğini size izah etmeye çalışıyorum. Hemen pişmiş olan kurabiyelerimizin bu ilk etabı. Yani bunları hemen bir tele alıyorum. Çünkü bu tepsi bize tekrar gerekecek. Kestikten sonra yine aynı tepside pişireceğiz. 3 hamurun 3'ünü de tele aldım. Şöyle bir 10 dakika soğumaya bıraktım. Çok beklemenize gerek yok. Çok da soğumasın, kesemezsiniz. 5-10 dakika bekletiyorum ve kesmeye başlıyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, burada çok keskin bir bıçak kullanın. Keserken bademler hamuru kırabilir. Hani kırılırsa da korkmayın. Tarifim olmadı sanmayın. Çünkü bende de birkaç tanesi kırıldı. Onu kenara aldım. Sonradan bir kırık bir halde kızarttım. Kavanoza koydum. Hiç sorun yok. Sonuçta lezzet, hamur aynı. Sadece görseli değişebilir. Yani panik yapmayın. Şöyle gösteriyorum. Verev bir şekilde kestim. Yaklaşık 1,5 santim çapında, eninde ve az önceki pişirdiğimiz yağlı kağıtlı tepsiye diziyorum. Bu da ikinci hamurumuz. Yani bademler kolay kesilsin diye elimdeki bıçak da benim çok keskin bir bıçak. Ona rağmen bayağı testere tekniğini kullanıyordum. Basarak yapmayın. Basarsanız badem kesilmez, kurabiyeyi çatlatır. Yani tam testere tekniğini kullanmanız gerekiyor. Hemen size şöyle bir gösteriyorum. Bakar mısınız? Yani bademlerin duruşu, kurabiyemizin kıvamı mükemmel. Bakın sevgili arkadaşlarım. Biraz dikkatli keserseniz hiçbir sorun olmaz. Kırılanları da boş verin, kenarda o şekilde pişirip yiyin. Yani ben mutfakta tarif verirken sizi korkutacak, aman şöyle aman böyle demeyi sevmiyorum. Çünkü mutfak yani. Beyin cerrahı değiliz, beyin ameliyatı da yapmıyoruz. Sonuçta benim için önemli olan yediğim şeyin lezzeti. Kıvamı güzel mi? Ha bir de dikkate alırsanız söylediklerimi, bir de göze hitap ederseniz işte fıstık gibi olur. 3 tane cantuccini hamurumuz vardı. Üçünü de kestim, tepsiye hazırladım. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 25-30 dakika kızarmaya gönderdim. Bakın sevgili arkadaşlarım, tekrar nar gibi kızarttık. İşte bu kızarma işlemi kurabiyeye inanılmaz bir lezzet katıyor. Yani ben o kırılanları da yedim kızarmadan önce. Bir de böyle kızarıp çıktıktan sonra arada diyebilirim ki tam 10 kat fark var. Yani gerçekten mükemmel bir efekt katıyor. Ve kurabiyelerimiz sunum için hazır. Size şöyle detaylı bir göstermek isterim. Bugün ben sizlere bademli İtalyan kurabiyesi cantuccini yaptım. Çok lezzetli bir kurabiyedir. Aylarca tazeliğini korur. Büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Gördüğünüz gibi çok şık bir sunumu var. İçindeki portakal aroması, badem, kıvamı özellikle çayın kahvenin yanına gerçekten çok güzel ve uyumlu oluyor. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.